Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte geniş olarak bir dolar TL kuru incelemesi yapacağız. 1 dolara bile ihtiyacımız olduğu bu günlerde siz yatırımcıların dolar kurunda nerede al, nerede sat yapabileceğiniz seviyeleri şimdi ben sizlere teknik analiz yöntemi üzerinde bu grafikte anlatmaya çalışacağım. Beni çok iyi dinlemeniz gerektiğini düşündüğüm bir video. Son günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından çıkan dolarda olanların pişman olacağı bir dönem içerisindeyiz gibi lafların ardından da dolar kurunda bizler hangi atraksiyonlar sonrasında dolarda aşağı yönlü bir düzeltme süreci içerisine girebiliriz? Bunu teknik olarak sizler de bu video içerisinde görecek ve çok net bir şekilde anlayacağınızı düşünüyorum. Şimdi hepiniz kağıt kalemlerinizi hazırlayın. Çünkü vereceğim seviyeler gerçekten sizler için de çok anlamlı, hayat kurtarıcı nitelik taşıyacak. Yatırımlarınıza nasıl bir yön verebileceğiniz şeklinde de bir fikir sahibi olmanızı sizlere sağlayacak sevgili dostlarım. O yüzden beni iyi bir şekilde dinlemenizi istiyorum. Teknik analiz olarak dolar kuruna baktığımız zaman şimdi şurada yükselen kanalın üst seviyesi, bakın şuralardan geçen üst seviyelerini görüyorsunuz. Burası bizim trendimizin üst kanal seviyesi. Bakın o da buradan geçiyor. Şu an dolar TL kuruna baktığımız zaman bu kanalın üst seviyeleri aşılmış ve yukarı yönlü hareketin devamı niteliği taşıyor. Fakat şimdi bizler için hangi seviyenin altındaki kapanış artık bizler için olumsuz bir seyir haline dönebilir? Bakın şuradan geçen 11.80. Evet, şuradaki pardon 17.80. Bu da bizim alt trendimizin geçtiği kanal. Bakın şuradan geçen alt trendimizin geçtiği kanal. Burası ne arkadaşlar? Buraya hemen işaretliyoruz. Burası 17.80 seviyesi. Bu 17.80 artık sizler için bir stop bölgesi olarak kullanılabilecek bir alan. Yani sizler 17.80 seviyesi altında bir kapanış görmediğiniz sürece dolar kurunda henüz aşağı yönlü bir hareket başlıyor dememiz için çok erken. Yani şu an hala dolar TL kuru bir yükseliş trendi içerisinde günlükte devam ediyor. Bunu da günlük grafik üzerinde sizlerle birlikte incelediğimiz, baktığımız zaman da sevgili dostlarım 17.80 rakamı bizim için günlük kapanışlarda takip etmemiz gereken en önemli bir seviye ve panik olmamamız gereken bir durum. 17.80 altında bizler bir kapanış görmediğimiz sürece dolardaki yukarı yönlü seyrin devam edebileceğini söyleyebiliriz. Şimdi yukarıda bizler için bu 17.80 seviyesinin getirebileceği üstünde kaldıkça dolar kurunun yukarı yönlü hareketlerde getirebileceği alanı nasıl bulabiliriz? Yani hedef belirlemek için. Hedef belirlemek için de şuradaki alan boyu kadar mesafeyi alacaksınız sevgili dostlarım. Burası da aşağıda bizler için 10.40 seviyesi. Bakın bu orta vadede doların gidebilmesi muhtemel seviyesi. Aşağıda 10.40, yukarıda da 13.90 seviyesi. Evet, şunları da şöyle şu şekilde işaretlediğiniz zaman 10.40 ve aşağıda yukarıda 13.90 seviyesi. Aradaki farkı 11 ve 14 şeklinde alırsak burada bir 3 liralık daha yukarı yönlü sizlerle birlikte izleyeceğimiz bir marş durumu mevcut. Bu yukarı yönlü 3 lirayı da kırılımın geldiği yerden, bakın tam şu trendin geçtiği bölge üzerinden ve tam şuradan da bir kırılım geldiğini düşünürsek 17.35'ten bir kırılım görmüşüz. Bu da demek oluyor ki arkadaşlar 17.35 seviyesinden artık buradaki üçgen yukarıya kırılmış. Yani 17.35 seviyesinin üstüne bizler 3 liralık şuradaki yükseliş marjını da ekler isek bizim buradaki dolar TL kurundaki hedef 20 lira 35 kuruş seviyesine doğru dolar TL kurunda hala da yukarı yönlü hedefin gerçekleşebileceğinin teknik olarak göstergesi ve belirtileri içerisinde devam etmekte. O yüzden ilk
seviyemiz 17.80. Yani aşağı yönlü bir hareket başlayabilmesi için 17.80'in aşağı yönlü kırılması şart. O yüzden elinizdeki 1 doların bile çok önemi var. Sizler için çok önemi var. Çünkü yatırım için kullandığınız paranız, bir yerlere bir amaç uğruna biriktirdiğiniz paranızın heba olmaması için bir kere 17.80 seviyesini kafanıza yazmanız, bir yere not etmeniz şart. Çünkü bu rakam önemli bir rakam ve bu rakam altında dolar TL kurunda kapanışlar gelmediği sürece de dolar kurunda artık biz bu aşağı yönlü hareketleri bekliyoruz diyemeyiz. O yüzdendir yaptığımız videolarda da belirttiğimiz gibi hala da trendin dolar kurunda yukarı yönlü devam ettiği ve buradaki hedef noktasının da 20 lira 35 kuruş seviyesinden geçtiğini söyleyebiliriz. Evet, kırılımın geldiği ikinci bir seviye 17.80 altında olumsuz senaryolarımızda çizdiğimiz zaman arkadaşlar oyun planımızı 17.85'e doğru yaptığımız zaman da ikinci önemli bir destek seviyesi bizler için 17 lira 35 kuruş seviyesi olacaktır. 17.35 seviyesinde burası aşağılardan yani 5 liralardan, 6 liralardan, 7 liralardan, 8 liralardan, 10 liralardan dolar almış olan arkadaşlarımız için geçerli bir destek seviyesi. Onlar ise uzun vade yatırımcı olduğu için 17 lira 35 kuruş seviyesini kendileri için bir destek ve stop seviyesi olarak belirleyecekler. Çünkü burasının da kırılması aşağı yönlü hareketin daha da hızlanması anlamı taşıyacağı için 17.35 seviyesi onlar için önemli bir seviye olacak. 17.35 seviyesi kırılmadığı sürece de bakın tane tane bir anda anlatıyorum ki hepiniz anlayabilirsiniz. Hem de sizler için bir eğitim videosu. Bu teknik analizlerimizi neye göre yapıyoruz? Bunların da bilincine varın istiyorum sevgili dostlarım. Evet, 17.35 kırılmadığı sürece buradaki 20 lira 35 kuruş seviyesinde bulunan hedef bölgesi hala da geçerliliğini koruyacaktır sevgili dostlarım. Şimdi bir etken dolar endeksi. Dolar endeksi de dolarda yukarı yönlü diğer para birimlerine karşı doların değerini bizlere yükseliş ve alçalış sinyallerini veren bir indikatör gibi de düşünebilirsiniz. Bu indikatörümüzü de incelediğimiz zaman arkadaşlar Fed'in özellikle agresif faiz artışlarına devam edeceği bir süreç içerisinde de bu dolar endeksini düşünecek olur isek de dolar endeksinde ilk etapta bakın şurada bizlerin çizmiş olduğu 107 dolar seviyesindeki EMA desteği mevcut. Burada EMA desteğini aldığınız zaman burası 107 dolar seviyesinde dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketin hala da güçlü durduğunun sinyalini bize veriyor. Fakat bu dolar endeksinde asıl en önemli seviye arkadaşlar bakın şuradaki oluşum bizler için önemli. Burada bir çanak oluşumu zaten dolar endeksinde gördüğünüz gibi oluşmuş durumda ve buradaki çanağın hedefi de bizler için aşağıda 90 dolar. Bakın şuradaki 90 dolar. Yukarıda da 102 dolar seviyesinden geçen alan. Burada baktığımız zaman arkadaşlar 12 dolarlık bir marj. Yani 102 doların üzerine bu 12 doları da eklediğiniz zaman buranın hedefi ilk etapta 114 dolar, 114 puan seviyesine doğru dolar endeksini yukarı yönlü atacak bir hedef potansiyeline de sahip. Ta ki buradaki hedef 102 puanın altına inmediği sürece dolar endeksinde de yukarı yönlü seyrin devam edeceğini sizlerle birlikte söyleyebiliriz ve düşünebiliriz. Şimdi dolar kuruna tekrardan dönecek olursak dolar endeksini inceledikten sonra bir de ülkedeki ekonomik değerler, ekonomik gelişmeler, Türkiye ekonomisindeki olaylar önemli bir rol oynuyorlar sevgili dostlarım. Bu da baktığımız zaman ihracat ve ithalat dengesi, ithalatın yüksek çıkması arkadaşlar. Yani biz buna cari açık diyoruz. Bu cari açığın da fazla olmasından kaynaklı olaraktan ülkenin hala da 1 dolara bile ihtiyacı olduğu bir dönem içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Çünkü bunun nedeni biz ihracat yapıyoruz. Tamam şu aralar ihracat rekorları kırıyoruz fakat ayrıyetten de ithalatımız çok fazla. Yani içeriye giren ürünler
ve bu ürünlerin dolar bazlı olarak içeriye girdiği ve doların yüksek olduğu bir dönem içerisinde olduğumuz için de maalesef ki ithalattan gelen ara mamul ürünleri karşılayacak olan özür dilerim arkadaşlar, fiyatların oldukça yüksek olmasından kaynaklı olarak da bizler bir cari açık yaşıyoruz. Şu an itibariyle cari açımızda 35-32 milyar dolar civarlarına yaklaşmış durumda 8 aylık periyotta baktığımız zaman ve aylık periyotlarda da baktığımız zaman hala da ihracatla ithalatın birbirini karşılamadığını, ithalattan hala da dolar açığı verdiğimiz görülmekte. Tabii bu da bizler için hala da dolar kurunun yukarı yönlü bir potansiyel. Çünkü piyasadan sanayicinin para çekme isteğinin devamlı doğabileceği anlamı taşıdığı için bu cari açıktaki olay. Bu da Türkiye'nin hala da dolara ihtiyacı olduğu bir dönem içerisinde olduğunu görüyoruz. Yaz ayları itibariyle turizmden gelen gelirlerle bir miktar doları bu 18'li seviyelerde sabit tutmayı başarabildik. Fakat bir 18-40 seviyesi var ve bu 18-40 seviyesinin üstü gerçekten boş bir alan. Burada yukarı yönlü agresif hareketlerin başlayabileceği bir alan. Bu alanın yukarı yönlü kırdırılmaması gerekli. Bu alanı yukarı yönlü kırdırdığımız zaman arkadaşlar sırasıyla bizler için 18.53, 18.67, 18.77, 18.90 ve 19 liralara doğru dolar TL kurunda kısa vadede şok ataklar yaşanma ihtimali de oldukça fazlalaşacak ve bu durumda bizi oldukça etkileyecektir. Bu durumdan kurtulabilmemiz için her zaman söylediğimiz gibi üretimi arttırmak şart arkadaşlar. Üretimi arttırabilmek için çiftçiye vereceğimiz destek çok önemli. Bunun yanı sıra sanayiciye vereceğimiz destekler gerçekten çok büyük önem taşıyor. Bunları başarabildiğimiz takdirde cari açıkta bizler eksi değil, cari açıkta fazla vermeye başlarız. Bu durumda da dolar kurunu ancak bu şekilde aşağı yönlü çekme ihtimalimiz de oldukça fazlalaşır. Bunları yapmadığımız, yaşamadığımız, görmediğimiz sürece de maalesef ki dolarda hala yön yukarı yükseliş trendi içerisinde bir dolar TL kuru bizleri bekliyor olacak. Evet, kısa ve öz sizlerle birlikte bir video yaptık. Umarım videoda bazı şeyleri sizlere anlatabilmişimdir. Ben hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmamış arkadaşlarım mutlaka kanalımıza abone olmaya bekliyoruz. Ayrıca kanalımıza da videoyu beğendiyseniz bir beğeni atarsanız bizi çok memnun edersiniz. Hoşça kalın sevgili dostlarım.